alabildiğine rüzgarlı bir Gent sabahında ilk durak olarak Gent Belfry, yani Gent Çan Kulesi'ne geldik. Gent Çan Kulesi 14. yüzyılda yapımına başlanmış ve 16. yüzyılda tamamlanmış bir şehrin koruma alanı, aslında bir surlarının parçası. Tehlike anında burada çanlar çalıyor ve şehir savunmaya geçiyor vesaire, böyle bir durum var. Burası 66 basamakla en üstüne çıkılabilen bir nokta. Belki biraz rüzgar var, çıkmayacağım ama çıkabiliriz. UNESCO Kültür Mirası olarak geçiyor. Bu kule 299 feet, yani yaklaşık 91 metre uzunluğunda ve Belçika'daki en büyük kulelerden biri. Dediğim gibi içeriği ziyaret etmek mümkün. Bir şekilde burayı keşfedeceğiz az sonra. Ayrıca böyle keyifli bir meydandayız. Şöyle arkamızda St. Mawes Katedrali var. Burayı da birazdan ziyaret edeceğiz. Şehir turuna buradan başladım ilk olarak. €10 bu arada bilet. Yetişirler için. Evet. Şimdi kuleye oradan çıkılıyor arkadaşlar. Şimdi 366 adımlık merdivenlerden çıkacağız. Yolculuğumuz başlıyor. Bir ara kata geldik. Arkadaşlar asansör varmış. Çılgınlar gibi yürümeye gerek yok. Buradan asansöre dalacağız. Arkadaşlar şeyi de sordum. Aldığımız bu bilet, şu bilet bütün gün boyunca geçerli mi diye. Hayır. Sadece ziyaret edin. Şöyle 11'de alıyorsunuz. 11-11-20 aralığında geçerli bu saat. İçeride 11-20'den fazla kalabilirsiniz. 12'ye 13'e kadar da kalabilirsiniz. Yani aldığınız saat dilimini
girişte geçerli kılıyor. Çıkışta istediğiniz saatte çıkabiliyorsunuz. Bir daha akşamüstü ben gün batımında geleyim buraya falan dedim. Bir 10 euro daha bayılmanız gerekiyor. Öyle bir şey yapmayacağız tabii. Başka yerden başka bir sunset noktası bulacağız kendimize. 16 euroya bir tur aldık. Bir yandan kulaklıkla 3 boyutlu gözükle karşımda bir rahip var. O konuşuyor. Bunu dinliyorum. Şimdi burada 3 boyutlu bir tur aldım ve turu tamamladıktan sonra Mystic Lamp'i kendi gözlerinize görebiliyorsunuz. Mystic Lamp hakkında çok fazla bilgi vereceğim size. Ama şu an ben heyecanlıyım. İçeriye giriyorum ve göreceğiz. Ghent Altarpiece veya The Adoration of the Mystic Lamp, John Van Eyck ve Hubert Van Eyck kardeşler tarafından 1420'lerin başında tamamlanmış bir poliptiktir. Bu sanat eseri Ghent, Belçika'daki St. Pavo Katedrali için sipariş edilmiştir. Joe Sweet, 1420'lerin başında Ghent'in zengin bir tüccarıydı ve katedrallerdeki şapellerinden birine bir altarpiece yapılmasını istedi. Bu sipariş Ghent'in dini ve ticari merkezi olan, şu anda içinde bulunduğumuz St. Pavo Katedrali'nin büyüklüğünü ve zenginliğini yansıtması amaçlanarak verildi. Altarpiece'in tamamlanması yaklaşık birkaç yıl sürdü ve 1432 yılında tamamlandı. Başlangıçta 18 panel içeriyordu ancak zaman içerisinde bazı paneller kayboldu veya zarar gördü. Bugün 12 panel orijinal formunu koruyor. Altarpiece'in yapımında Jean ve Hubert Van Eyck kardeşlerin katkısı olduğu bilinmektedir. Van Eyck kardeşler yoğun katmanlar, ince detaylar ve parlak renkler kullanarak tabloya gerçeklik ve zenginlik kattılar. Ayrıca yağlı boya tekniğiyle yapılan çalışmada perspektif ve ışık gölge oyunları ustaca kullanıldı. Altarpiece St. Pavo Katedrali'ndeki Wies Şapeli'nde yerini aldı ve burada yüzyıllardır korunuyor. Ancak tarih boyunca tablo çeşitli olaylardan etkilendi. Örneğin 16. yüzyılda Fransız ordusu tarafından yağmalandı ve bazı panelleri zarar gördü. Ayrıca Napolyon döneminde Fransız hükümeti tarafından da ele geçirildi ve ardından restore edildi. Hitler'in de bu tabloya ulaşmayı çok istediğini ama bir şekilde başaramadığını ve tarihin farklı dönemlerinde çalınma gibi birçok olayla karşılaştığını biliyoruz. Altarpiece, dini semboller ve hikayelerle dolu bir başyapıt olarak dini sanatın ve Rönesans'ın etkileyici bir örneği olarak görür. Bugün tablo, ziyaretçilerin ve sanat tarihçilerinin ilgisini çeken ve Ghent'in kültürel mirasının en önemli parçalarından biri olarak şu an bizim bulunduğumuz St. Pavo Katedrali'nde görülebilir. Tabii ki burada bu tablo hakkında çok detaylı bilgi alabileceğiniz bir sanal turda satın alabiliyorsunuz. Altarpiece, dini sembollerin, figürlerin ve hikayelerin karışık bir kombinasyonunu içeren 12 panelden oluşur. Her bir panel ince detaylar, renklerin ustaca kullanımı ve gerçekçi figürlerle dikkat çeker. Daha önce de dediğimiz gibi Rönesans dönemi sanatının en önemli ve etkileyici eserlerinden biridir. Ghent'e eğer uğrarsanız muhakkak ama muhakkak St. Pavo Katedrali'ni ve Ghent Altarpiece'i görmeyi unutmayın.
Şimdi öğle yemeği için bir Central diye bir yere geldim ve oldukça beğendim. İçeriği de biraz size göstereceğim. Bu mekanda 33 tane craft beer var ve 333'ten fazla şişe bira çeşidi var. Barı şu şekilde. Envai çeşit bira var. Yani denemeniz zaten hepsi imkansız. Ancak bir iki tanesini deniyorsunuz. Mekan çok güzel. Küçük oturabileceğiniz alanlar var ki ben şurada oturuyordum az önce. Duvarlarda da böyle bira markalarının tabelaları var. Şuraya da bira şişelerinden böyle şunun bir dekor yapmışlar. Böyle aşağıyı da göstereceğim biraz. Burada şişeler dolu görüyorsunuz. Aşağıda da şöyle bir kısım var. Şurada hem bardaklarıyla beraber tanıtıyorlar biraları, çeşitlerini. Ve burada da fıçılar, şişeler, deposu burada yani öyle söyleyeyim. Mekanın adı şuradan şöyle göstereyim. Beer Central. Buraya gelirsiniz, aklınızda bulunsun. Keyifli mekan, yemekleri de güzel. Böyle öğlen menüsü gibi bir şey aldım. Hem çorba hem de et. Steak 20 euro gibi bir şey verdim. Bence gayet makul. Eğer buraya gelirseniz aklınızda bulunsun diyorum. İyi bir alternatif, özellikle birayı seviyorsanız zaten efsane bir yer. Akşam çok kalabalık oluyormuş. Yer bulmak zor olabiliyor. Rezervasyon yaptırırsınız. Öğlen geldim ben. Saatinde hiçbir şey yok etrafta. Şimdilik bu kadar. Bu nerede burası? San Bavo Katedrali'nden çıktım. Hemen katedralle Belfry arasında bir yerde. Kolay yani bulması, bulursunuz. Burası da görülmeye değer yerlerden biri olarak geçiyor Gent'te ama yani görürsünüz zaten hani kolay yerde. Aklınızda bulunsun. Buraya da uğrarsınız. Şimdi Gent'e geldiğinizde muhakkak görmeniz gereken yerlerden bir tanesi de Korenmarkt ya da Korenley olarak geçiyor. Bu meydan. Bu meydan gerçekten önemli ve tarihi oldukça eskiye dayanan bir meydan. 13. ve 12. yüzyıllara kadar dayanan yapılar mevcut bu bölgede. Birçok kafe, bar gibi, işte restoran gibi yerlere ev sahipliği yapıyor. Buraya muhakkak uğrayın. Gece de ışıl ışıl oluyor. San Nicholas Kilisesi var arka tarafta. Artık kilise gezmekten birazcık fenalık geldi ki San Nicholas Kilisesi'ni gezmiyorum. Burayı muhakkak görürsünüz diye tahmin ediyorum. Oldukça güzel, keyifli, hareketli bir bölge. Yani zaten Gent çok büyük bir şehir değil. O yüzden merkezine geldiğinizde muhakkak burayı göreceksiniz. Burası aynı zamanda en çok Instagram etkilerinin paylaşıldığı noktalardan bir tanesi. Bir de şunu da göstereyim size. Şurada biraz ileride bir köprü var ve köprüden de muhteşem bir şehir manzarası alabiliyorsunuz. Ben dün akşam burada çekim yapmıştım. Özellikle gece falan çok güzel oluyor. Bu arada burası bir bisiklet şehri. Tekrar meydana geri döneceğim ama sadece şuradan size göstermek istiyorum. Şuradan gittiğinizde meydan burası ve biz şuraya gideceğiz birazdan. Hava da bayağı bir güzelleşti, güneş açtı. Rüzgar çok şiddetliydi, rüzgar da şiddetini azalttı biraz. Ben şimdi çıksam çok daha iyiymiş yani, bir hata yaptık orada. Bazen stratejik düşünemiyorum galiba. Bunu da kendime bir olumsuz not olarak yazayım.
Şimdi acayip bir manzara var falan diyorum ya. Ne var burada? Size göstereceğim. Bu arada burada kanal turları falan da yapılıyor. Belki akşamüstü bir kanal turu da burada alabiliriz. Arkadaşlar şu anda az önce bahsettiğim manzara bu ve bu arkadaşlar. Bundan bahsediyorum tam olarak. Buraya Gent'in kalbi diyebiliriz herhalde. En merkezi noktası. Burada nehir kenarında insanlar banklarda oturmuş. Güneşleniyor, vakit geçiriyor. Şu ileride kanal turları var, bot turları var. Belki bir tanesine katılırız ama bilmiyorum. Vaktimiz kalır mı? Olmazsa Brugge'de de bunu yapabiliriz. Bilmiyorum, bakacağız. Olay bu. Aşağıda ineceğiz. Aşağıdan da göstereceğim. Şimdi biraz daha böyle etrafta biraz manzaraları çekelim. Sizlerle paylaşalım. Evet, güneş gerçekten şahsen inanılmaz bir hava var. Sabah buz gibiydi, kıştı. Şimdi bambaşka bir havaya geçtik. Şehrin her yerinde böyle manzaralar, kanal olan şehirler efsanevi bir güzelliğe sahip oluyor. Burada tekne turları, yani şuraya sordum, şu aşağıdakine. 4'te başlıyormuş en son. Şu an 4,5 saat. Dur bakalım, şurada bir tane daha var. Belki ona yetişiriz. Evet arkadaşlar, kanal turuna katılıyoruz. Aldık biletimizi. 9,5 euro verdik. Kredi kartıyla ödeyebiliyorsunuz. Buradan bakacağız. Şöyle öne oturalım. Önden çekelim. Manzaramız kimse olmaz. Şimdi daha biraz sonra tur başlayacak. Nereden bindim ben arkadaşlar? Şurada şöyle bir yerden bindim. Artık burası neresi bilmiyorum yani. Over there. We're going to need a bigger boat than this one if you want to sail on the Scheldt. But so we have to.
Kentte gezebileceğiniz noktalardan biri de Gravenstein Kalesi. Burası oldukça tarihi bir yapı. Açıkçası çok fazla kale gezdim bu ara. Birazcık kale arzum azaldı. Muhtemelen de kapanış saatine yakın bir saatteyiz. Buranın saatleri neymiş sizin için öğreneyim. Burada avlusu böyle bu şekilde. Burada çekim yapabilirsiniz. Ama zaten kapanmış anladığım kadarıyla. Arkadaşlar son giriş saati 4.40'mış. 12 euro veriyorsunuz. Grup olarak gelirseniz işte 10 euro falan filan gibi şeyler var. Şöyle de bir ortam. Gün batımında şehirde turlamaya devam ediyorum. Her bir köşesi picturesque ya da dedikleri bir şehir burası. Artık neyin fotoğrafını çekeceğimi, neyin videosunu çekeceğimi şaşırdım. Birazcık arkalara doğru geldim şu anda. Demin kanal turunda gördüğüm yerleri bir de karadan göreyim istedim. Şahane değil mi arkadaşlar? Şahane değil mi yani? Şu manzaralara bakar mısınız? Anca akşama yetişebildim buraya da. Burada Graffiti Street diye bir nokta var. Eğer grafitiye, sokak sanatlarına meraklıysanız burası ilginizi çekebilir. Donc Manuel du monde lève ça va plus tellement que dans le
Ja, eerlijke kuip, zo wat hoog vindt en nu ben ik zo pas op die grond te Ve Gent'te görmeniz gereken, son olarak diyeyim, görmeniz gereken yerlerden biri de Gent Belediye binası. Yolunuz bu taraflara düşerse şayet zaten burayı da muhakkak göreceksinizdir diye tahmin ediyorum. Şöyle ben bir gün içerisinde hemen hemen her yeri gezmiş oldum arkadaşlar. Yani Gent aslında eğer mesela Brüksel'e falan geliyorsanız günübirlik bir turla rahatlıkla gezebileceğiniz bir yer. Ya da bir gece kalırsanız olur. Ben zaten yarın Brugge'e geçeceğim. Yani evim Gent'te tuttum ucuz diye açıkçası ama Brugge'de geçeceğiz. Buranın da manzarası böyle arkadaşlar.